Merhabalar, ben Furkan Korkmaz. Ülkemizin en önemli tarihi yerlerini gezmeye, öğrenmeye ve sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün Denizli'deyiz. Durağımız Laodikya. Denizli'nin 6 kilometre kuzeyinde yer alan Laodikya Antik Kenti'ne doğru gidiyoruz. Şu an Laodikya'dayız. Burası ile ilgili soracak çok fazla sorun var. Ama öncelikle Profesör Doktor Celal Şimşek hocamızı bulmamız gerekiyor. Şimdi hazırsanız hep beraber gidip onu bulalım. Hocam selamlar. Merhaba Furkan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Tesadüf bu. Böyle sizi basket sahası dışında antik kente görmekten çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Şansımız var. Teşekkür ederiz. Çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz şu anda asistanlarla bir konu üzerinde. Bu peristilli bir ev. Onunla Evet. ilgili de peristil kısmındaki düzene bakıyorduk. Çok güzel. Ne tesadüf sizinle de karşılaşmak güzel oldu. Biraz zamanınız varsa size soracak Tabii, çok tabii. sorun var Seve hocam. seve, seve İsterseniz hem biraz kenti gezelim Tamam, hem de tamam, sorulardan birlikte bahsedelim gezelim biraz. kenti. Olur mu? Evet. Teşekkür ederim. Gezelim. Hadi başlayalım o zaman. Buyurun. Başlayalım. Şimdi tabii Laodikya Denizli'de Çürük Ovası dediğimiz ovanın ortasında bir platformda kurulmuş çok önemli bir metropol kent. Laodikya'nın hikayesi çok önemli. Biz burada çalışmaya başladığımızda kentin milattan önce 5500'e kadar gittiğini, ilk isminin Roas, bu Anadolu adı, sonra Diospolis 3000 yıl önce. Diospolis de Zeus kent anlamına geliyor. Bura pagan inancında Zeus Laodikeos'un kenti olmuş oluyor ve daha sonra da milattan önce 3. yüzyıl ortalarında Seleukos hanedanlığı var ve Seleukos hanedanlığında Antiyokos'un, 2. Antiyokos'un eşi Laodike için Laodikeya ismini alıyor Helenistik'te ama aynı zamanda Laodikeya halkın adaleti anlamına da geliyor. Ve 1206'lı yıllarda biz Türkler buraya geldiğimizde ne kadar güzel Laodikeya Ladik oluyor. Ve ovanın ortasında bir göl var. Su kaynaklarından kaynaklı olarak da burası Denizli adına dönüşüyor. Yani geçmişten 7500 yıl öncesinden günümüze kadar eski Denizli diyebileceğimiz bir süreç burada bir serüven olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Hocam buraya gelmeden yaptığım araştırmalarda şu bilgiyi edindim. Laodikya'nın çok büyük bir ticari merkez olduğunu ve bu ticaretin de tekstille başladığını öğrendim. Geçmişten günümüze şu anda Denizli'nin de çok büyük bir tekstil merkezi olduğunu biliyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Bu aradaki bağlantı nedir hocam? Biraz açıklayabilir misiniz bize? Yani gerçekten çok güzel veriye ulaşmışsınız. Tabii günümüzde her şey birden ortaya çıkmıyor. Yani bunun binlerce yıl önceye dayanan bir geçmişi olması gerekiyor. Özellikle de antik dönemde burasında çok faal bir ticaret sirkülasyonu söz konusu. Bunların başında da tekstil çok önemli. Özellikle de antik kaynaklar bize bu coğrafyada yetiştirilen özellikle kuzguni renkli koyunların yünlerinin çok uzun ve yumuşak olduklarından söz ediyor. Ve bizim bu coğrafyada yaptığımız kazı çalışmalarında tekstil geçmişini sadece Laodikya için 4000 yıl önceye kadar dayandırdık. Şimdi burada 2 tane tiyatro var. Çevre kentlerden insanların gelip oturdukları ve esnaf loncalarının ve üretime dayalı fabrikaların burada kaliteli üretimler nasıl yapacaklarını ve antik dünyaya nasıl ihracat edeceklerine dair verilere biz ulaştık. Ana geçim kaynağı tamamıyla ticaret ve günümüzde de bu faal ticaret binlerce yıl öncesinden Denizli'ye aksetmiş durumda ve günümüz Denizli'si de gerçekten bugün antik dünyanın her yerine çeşitli ürünler tekstil başta olmak üzere ihraç ediyor. Aslında çok da güzel açıkladınız. Bence biraz da yürüyerek devam edelim. Tamam. Evet tabii ki şüphesiz kenti görelim. Çünkü güzel bir kent burası her şeyden önce. Hocam burada ticaret gelişmiş dedik. Demek ki burası büyük bir şehirdi ve zengin bir şehirdi. O dönemde metropol nasıl görünüyordu? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Bir kıyaslama yapacak olursak Efes'te kıyaslayabileceğimiz bir metropol burası. Ve dolayısıyla da burada
antik dönemin en devasa yapıları yapılmış. 4 tane devasa hamam yapıları var burada. 2 tane tiyatro var. Ondan sonra 5 tane anıtsal büyük çeşmeler söz konusu. Ben şimdi muazzam bir yapı önündeyiz. Size özellikle de antik dönem bağlantıları ile ilgili güzel bir kabartma göstermek istiyorum. Mesela burada yine şu bölümde karşılıklı denizli horozu görüyorsunuz. Bu horozun binlerce yıl önce burada üretildiğini ve binlerce yıldan günümüze kadar geldiğini, değişmeden geldiğini bile öğrenmek sadece diğer üretimlerin, tekstilin değil, özellikle de o coğrafyada yaşayan hayvanların bile nesillerinin nasıl geldiğini algılamamız bakımından bu horoz çok büyük sansasyon yarattı. Benim de çok hoşuma giden bir olay. 2 horoz karşılıklı, bunlar binlerce yıllık dostluğu ifade ediyorlar. Yani bir tabir vardır, 2 horoz bir kümeste olmaz ama bu bir dostluk ifadesi binlerce yıldan günümüze ulaşan. Ben de bunu sayenizde öğrenmiş oldum. Tekrar Evet, teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Hocam aslında kentle ilgili bahsetmediğimiz en önemli özelliklerden biri, belki de en önemlisi 7 ana kiliseden birinin burada olması, 7.'sinin Evet. burada olması. Evet. Bu kentin dini açıdan önemi nedir? Bize de biraz bu konudan bahsedebilir misiniz? Bu Büyük Konstantin zamanında milattan sonra 313 yıllarından sonra Milano fermanıyla Hristiyanlığın serbest bırakılmasına bağlı yapılan bir kilise. Özgünlüğü korunan en önemli kilise. Bir de her şeyden ötesi 7. kilise. Efes 1. kilise, burası 7. kilise. Hristiyanlık dünyası için çok özel bir yapı. Ve bu yapının biz hem kazısını yaptık hem restorasyonunu yaptık. 4. yüzyılın ortalarında burada bir konsil toplanıyor. Tabii bu İsa'nın çok daha dini yayamadan çarmıha gerilmesiyle birlikte İsa'nın öğretilerini havariler yaymaya başlıyor ve ondan sonra da hem Saint Jean Efes'te hem de Paulos özellikle de yolculuklarıyla milattan sonra 40'lı yıllarda Hristiyanlığı yaymaya başlıyor. Ama 4. yüzyılın ortasında burada bir konsil toplanıyor ve bu konsilde 60 karar alınıyor ve bu kararlar Hristiyanlık dünyasının ana kararları. Hala da ana kararlar olarak geçerli ve biz bunları da burada tamamen koyduk ve tabii ki biraz önce de söylediğiniz gibi bu 7. kilise. Evet. Tabii ki burada da şurada rahat görebiliyorsunuz. 1. kilise Efes ve aynı aksta 7. kilise Laodikea, 2. kilise Smyrna, İzmir, 3. kilise Pergamon, 4. kilise Tiyatira yani Akhisar, ondan sonra 5. kilise Sardis, Salihli, 6. kilise Philadelphia, Alaşehir ve diğer taraftan da Laodikea kilisesi çok önemli. Az önce de Philadelphia'dan bahsedince biz geçen sene aslında yine Evet. böyle 2 günlük bir tur yapmıştık. O zaman Philadelphia Alaşehir'e gittik. Evet. Beni de çok etkileyen bir durum olmuştu çünkü ben de Philadelphia forması giydiğim için Evet. Philadelphia'da yaşayan insanlar bizim takım taraftarlarının da çok dikkatini çekmişti bu bilgi. Evet tabii bu Philadelphia ismi Amerika'da da değil mi? Özellikle de özel bir kent olarak bazen geldiklerini ve özellikle de ziyaret ettiklerini biliyorum ben. Zaten şehirde şöyle diyoruz, City of Brotherly Love yani kardeşliğin simgesi bir Simgesi, şey. evet. Kardeşliğin, birliğin, bütünlüğün olduğu bir şey. Evet ne O güzel. yüzden de çok İşte Anadolu bağlantılarını görüyorsunuz. Yeni kıtada bile bağlantıları var Anadolu'nun. küçük Gerçekten diyoruz ya, dünya gerçekten küçük de işte küçük. burada evet çok güzel bir durum. Ben size bir içeri iç kısmı da Tabii ki. dolaştırmak istiyorum buradan. tabii ki. Şimdi dikkat ederseniz mozaiklerde tamamen bir geometrik dizayn söz konusu. Çünkü ilk Hristiyanlarda pagan inancından gelen resimli anlatım yasaklanıyor. Sadece şurada lale var. Tek bir figür olarak lale. Lale de tüm dinlerde Allah'ı Musevilikte, Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te dinimizde Allah'ı sembolize ettiği için o yapılmış ama tamamen kalpler, baba, oğul ve kutsal ruh ondan sonra tamamıyla Süleyman düğümlerine varıncaya kadar çok güzel bir dizayn söz konusu. Burada vahiysel bir kilise olduğunu da özellikle de kentin önemini vurgular şekilde şuradaki bir mozaik üzerinde komünyon masası, Tanrı sofrası. Burada yuvarlak masada 7 nokta var. Bunlar da Tanrı'nın 5 günde varlık alemini, 6 günde canlıları ve 7. günde de dinlenmeye çekildiğini gösteren gerçekten çok özel betimlemelerin olduğu bir kilise burası. Ve burada Bema ve Templon bölümü dediğimiz özellikle de sadece ruhban sınıfın girdiği bölümlerde çok güzel burada restorasyon yaptık. Ve fazla yeni bir şey koymadık. Burada görebiliyorsunuz kaplan postu denilen Afyon İstihsar mermerinden yapılmış bu. Çok renkli. Buralarda haçlar var. Büyük ihtimalle gümüş ve
değerli taşlarla süslü olması gerekiyordu. Bu da şimdi göstereceğim size vaftiz havuzu. Ve aynı olayı burada duvarlarda da görebiliyorsunuz. Yani çok özel bir kilise bu kilise. Hocam aslında Laodikya'nın en büyük özelliklerinden biri de çok büyük 2 tane tiyatrosunun olması. Evet, evet. Ben de buraya gelmişken bizi izleyenlerle beraber o tiyatroları görmek, göstermek çok isterim. Sizinle beraber isterseniz yavaştan. Seve seve hem büyük tiyatro hem de küçük yani Roma ve Helenistik tiyatroları beraber gezelim, bilgilendireyim sizi. Şimdi Roma tiyatrosundayız. 2. tiyatro. Milattan sonra 140 yıllarında yapılmış ve Anadolu'nun 2. büyük tiyatrosu burası. Efes'teki tiyatrodan sonra 122 metre çapında bir tiyatro. Ve bu tiyatronun da milattan sonra 4. yüzyıla kadar çok faal kullanıldığını biliyoruz ve orkestra bölümünde de su oyunlarının yapıldığını biliyoruz. Geç antik çağda 4. yüzyılda. Ama şimdi götüreceğim Batı tiyatrosu, Helenistik tiyatro çok uzun süre kullanılmış. Milattan sonra 7. yüzyıla kadar kullanılmış. Şimdi Helenistik tiyatroya doğru geçelim. Geçelim hocam. Şimdi Furkan biz Batı tiyatrosuna yani Helenistik tiyatroya geldik. Kentin en erken tiyatrosu bu. Biraz önce de söyledik 2 tane tiyatrosu olan çok özel bir kent burası. Bu milattan sonra 4. yüzyıla kadar tiyatro etkinlikler için kullanılıyor. Ama 5. yüzyılda açık hava kilisesine dönüştürülüyor ve 7. yüzyıla kadar çünkü milattan sonra 7. yüzyılda kent tamamıyla terk ediliyor. Biz de Pamukkale Üniversitesi ekibi olarak burada böyle bir tiyatronun 96 metre çapında 12 bin, 15 bin kişilik bir tiyatronun binlerce yıl öncesinden günümüze getirip, yaşatıp ve gelecek kuşaklara aktarılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok da büyüleyici hocam bu görüntü. Daha buraya girer girmez yürümez Evet, yani. evet. Bu görüntü büyülüyor, sizi içine alıyor adeta. Evet, teşekkür hocam bir de ederiz. kentle ilgili merak ettiğim bir su yasası var. Evet, Bununla evet. ilgili de bizi bilgilendirirseniz, beni bilgilendirirseniz çok mutlu olurum. Tabii ki gerçekten Laodikya'da binlerce yılın birçok gizemi söz konusu. 2015 yılında biz su yasasını bulduk. Bu stadyuma giden ana cadde üzerinde İmparator Trajan için yapılmış bir çeşmeye konmuş su yasası. Antik dönemin en uzun su yasası. Yani dünya su platformuna taşınabilecek bir yasa. Suyun kirletilenlere verilecek olan cezalar, su yollarının korunması, suyu dağıtacak olan memurların güvenilir olmasına varıncaya kadar gerçekten çok özel bir yasa, su yasası. Su yolları vardı çünkü su yolları bozulduğu anda kentteki hayat bitmiş demektir. Antik dönemde de kamu çeşmelerine su parasız gelir. O yönüyle de su yasası çok özel bir yasa. Biz onun da bu yıl sonuna kadar anıtsal çeşmenin restorasyonunu yapacağız ve su yasasında yanında bilgilendirme levhalarıyla birlikte tüm insanlar sunmuş olacağız. Onun mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. İnşallah tekrar geldiğimizde de görmüş oluruz. İnşallah, inşallah. Hocam size çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırdınız. Çok da güzel oldu bu kenti beraber gezdik. Sizden dinlemek de ayrıca benim için çok keyifliydi. Size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Özellikle de sizi televizyonlarda izliyorduk. Sizinle beraber yan yana olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Sizler kanalıyla bu kentin değişik yerlerde konuşularak tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için de önemli bir done oldu benim için sizinle beraber olmak. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki yaşantınızda da başarılar dilerim. Sağlıklı günler dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün antik çağın en önemli kentlerinden biri olan Laodikya'yı gezdik. Aklımdaki birçok sorunun cevabını Celal Hoca'dan aldım. Ülkemizin tarihi güzelliklerini keşfetmeye ve aynı zamanda size aktarmaya devam edeceğim. Farklı rotalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.